Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftayı dizilerden haberlere ayırdım. Tabi ilk önce geleneksel girişimiz var. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Dikenyol, Emir, Hakan Öksüz, Sadir Alışık ve Find the Light in the Dark'a kanalıma üye katılıma destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Başlamadan önce herkesin Ramazan'ını kutlarım. Hayırları vesile olur inşallah. Şimdi başlayalım. Bildiğiniz gibi Game of Thrones sonrası HBO evreni terk etmek yerine daha fazla derinlere dalmaya karar verdi ve geçmişe doğru uzanan bir sıra yan dizi için kolları sıvadı. İlk önce Martin'in Uzun Gece ama HBO'nun Blood Moon ismini verdikleri bir dizi yapma kararı almışlardı. 5000 sene önceki Westeros'a giderek ötekiler, Starklar ve Uzun Gece anlatacaklardı. Maalesef ilk bölüm çekildikten ve deneme öbeğine izletildikten sonra dizi iptal edildi ve sebebi tam olarak da açıklanmadı. Arkasından da House of the Dragon ismiyle Starklardan Targaryenlara yönelme kararı aldılar. Haberi ilk duyduğumuzda kronolojik olarak olayları takip edip Aegon'un fethini çekeceklerini sanmıştık, lakin ortadan başlayıp ejderhaların dansını konu almışlardı. İlk yılın getirisinden memnun oldular ki birkaç yıl sürmesini beklediklerini açıkladılar. Toplamda 4 yıl daha bu diziyi izleyeceğiz. Daha sonra Deniz Yılanı'nın ve Nymera'nın dizinin çekileceği açıklandı, lakin daha sonra Deniz Yılanı'nın hikayesinin animasyon olarak çekme kararını duyurdular. Nymera konusu ise hala sessizde. İnşallah Game of Thrones'taki Dawn hayal kırıklığının ardından bunu da animasyon yapmazlar. Adam gibi kanlı canlı izleyelim ablamızı. En sonunda da Fatih'in dizisini yapma kararı açıklandı. Hepsini sırasıyla konuşacağız inşallah. İlk olarak House of the Dragon'dan başlayalım. İkinci sezon hakkındaki son gelişmeleri hızla şöyle bir bakalım. İkinci yılın çekimleri çok çetrefilli geçmiş görünmüyor aslında. Bir süre batıda senarist grevleri vardı. Dizinin bundan çok da etkilenmediği açıklandı. Zira senaryo grevi başlamadan çok önce bitmişti. Bu arada senaryo birçok kez tabii ki de gözden geçirildi ve geçen sene Nisan'da çekimler resmi olarak başladı. Kasım ayında da bitti. Bir ara Martin senaryoya müdahale ettiği bir ay erteleme oldu. Bazı sahneler yeniden çekiliyor gibi söylentiler çıksa da her şey takvime uygun gitmiş görünüyor. Kasım ayında çekimler bitince dizinin Haziran ayında yayımlanacağı da açıklandı. Haliyle Aralık ayında teaser yayımlandı. 3 aydır yenisini bekliyoruz. Bugün yarın gelmesi gerekiyor. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski kadro geri dönüyor ve tabii ki yeni oyuncular da katıldı. Valerion piçleri olan Adam ve Eleni Clinton Liberty ve Ebu Bekir Selim canlandıracak. Bir diğer ejderha Tom olan Ulf White'i Tom Bennett canlandıracak. Çekiç Hug'u Kieran Bev canlandıracak. Gümüş Deniz'i Robert Rhodes canlandıracak. Muhtemelen çok kısa bir olacaktır tabii kitaba göre giderlerse. İlk yılda görmedik ama Larry Strong'un bir de amcası vardı. Simon Strong da Harrenhal'ın kale muhafızı olarak görülecek. Onu da Simon Russell canlandıracak. Harrenhal'daki gizemli cadı Alice Rivers ise Guy Rankin tarafından canlandırılacak. Alicent'in bir de erkek kardeşi vardı, Gwen Hightower. Bu zatı geçen sene göremedik, bahsi bile geçmedi. Göremeyecek miyiz, yok mu dizide falan diye düşünürken varmış, hatta turnuvada dövüşen Hightower da ta kendisiymiş. Yani insan isminden bir bahseder yani. Kendisini de Freddie Fox canlandıracak. Altın pelerinlerin başına geçirilecek. Kan ve Fare 2. yıl için en çok beklediğimiz sahnelerden biri. Kan'ı oynayacak kişi Sam Wilson, Peynir'i ise Mark Stewart canlandırıyor ki AB teaser'da gördük. Sir Alfred Broom ise Jaime Kenda tarafından canlandırılıyor. Tabi Alisa Thorne'un atası sayılacak olan Sir Rickard Thorne'u unutmayalım. O da Vincent Regan tarafından canlandırılacak. Kendisi Kral Muhafızı Şövalyesi ve Prens Maelor'un koruyucusudur. İkisinin de sonu oldukça dramatik ve adam bir kahramandır benim için, zira görevini sonuna kadar sadakatle yapmıştır. Görmeye arzuladığım Craig Stark'ı da Tom Taylor canlandırıyor. Oğlan doğal hali Lancer olabilecek biri, Stark'ların renkli gözlerle de gri gözlere sahip olduğunu öğretemedik. Neyse, zaten siyah sakal ve kaşlı Targaryen kralını aşamadım daha. Göz rengi de neymiş deyip geçeceğiz. Bir bilgi daha, 2. yıl geçen senenin aksine 10 bölüm yerine 8 bölüm olacak. Belki 3. yılı anlatacak daha fazla şey olsun diyedir. Zira malum Martin'in 4 yıllık bir öngörüsü var. Lakin bilmiyorum yani. 10 bölümde bile hikayeyi rahat bir şekilde anlatamadıkları düşünülürse 8 bölümde nasıl yapacaklar şüpheli. Ayrıca bu sene kan ve peynir dışında Aegon'un dahil olduğu ünlü ejderha savaşını göreceğiz. Ondan sonra beklentimiz Daemon ve Aemon karşılaşması. Ve bu da hikaye sonu zaten. 4 sene bu hikaye için bence fazla. 3 senede bitebilecek bir şey bu. Daeron Targaryen ise yine yok arkadaşlar. Evet, yine yok. Ama hikayede varmış galiba. En azından Martin geçen sene onaylamıştı olduğunu. Zaman bulamadılar anladığım kadarıyla onun hikayesini işlemek için. Şimdi anlatabildim değil mi? 10 bölümden 8 bölüme inmek daha baştan sorunlu. Bence zoraki sıkıştırdılar bu karakteri. Martin zorlamışsa şaşırmam. Zavallı Rickon Stark'a benzedi bu çocuk da.
Needles karakterini canlandıracak oyuncuyu da daha açıklamadılar. Onun için de 3. sezonu kaldığı düşünülür ama bu çok saçma. Özellikle ejderha tohumları bu sene ejderhalara bineceği için ben sızan fotoğraflardan birinde siyah bir kız görmüştüm. Needles'e benziyordu. O sebeple göreceği sanırım, lakin neden açıklanmadığı ismi bilmiyorum. Son olarak Aemma Targaryen yani Rhaenyra'nın annesini oynayan oyuncunun flashback ile geri döneceğine dair Twitter ve Stories'i de haber gördüm. Onaylanmadığını hatırlatmam gerekir. House of Dragon hakkında vereceğim haberler şimdilik bu kadar. Aegon'un fethiyle devam edelim. Aslında ejderhaları ve Hani'yi sevsem de artık bıkkınlık vermeye başladı arkadaşlar, laf aramızda. HBO insanların ejderha sevgisini sonuna kadar kullanmak niyetinde görünüyor, lakin aşırıya kaçmak da ters tepebilir tabii ki. Benim bu diziyle ilgili beklediğim tek şey House of Dragon'da bahseden kehaneti burada göstereceklerini düşünmem. Martin de bir zahmet yorumdan fazlasını yapıp rüyada ne gördüğünü birebir söylese bari de dizide işleseler. Yani umduğum gibi giderse fethi işin özünde ötekiler tehdidine hazırlık çerçevesinde gerçekleşecek. Kitabın aksine bu konuda daha ayrıntılı ve daha odaklı bir şey yapmalarını umarım. Ana motivasyon ikinci plana atıp saçma sapan sahnelere odaklanmasalar bari. The Hollywood Reporter sitesine göre HBO bu dizi için Batman 2'nin senaryosu Mattson Tomlin'e çalışacak. Lakin uyarmam gerekir ki ne dizi ne de Mattson Tomlin seçimi için HBO resmi bir açıklama yapmadı, fakat duman bu kadar yükselmiş ise muhtemelen bir süre sonra onaylandığını duyabiliriz tabi, aksilik olmazsa. Aegon karakteri için şimdiden Harry Goodwins'in ismi fısıldandı, lakin bunun kaynağı kendisinin Instagram hikayesinde Aegon'un resmini paylaşması. Sanırım oyuncu role talip olduğunu böyle ilan etmek daha doğru oluyor. Bence yakışabilir, kafamdaki Aegon'a yakın. Şimdi sırada 7 Krallığın Şövalyesi var. Targaryen döneminde uzun Duncan kısa romanlarına dayanacak olan dizi için oyuncu seçimleri başladı bile. En son Egg ve Duncan ismi verilmeden onların özelliklerini yansıtan oyuncu çağrısı yapmışlardı. Çalışmalara bu sene bahar ayında başlanacaktı, lakin yaz dönemine ertelendi. Çekim yeri tekrar Kuzey İrlanda olacak. Westeros Org'a göre yapım başında Vince Gerardis, Wayne Condell ve Hiram Martinez var. Lucy Bevan ve Ira Parker da senaryodan sorumlu. Uzun Duncan ve Yaver'in maceralarına göre çok güzel olacak açıkçası. Biz genelde hep soyluların entrikalarına ve savaşlarına alıştık. Duncan ise halka karışacak. Tabi Blade Runner'ı görecek olmak da güzel. En azından hikaye bir noktasında görmek gerekecek. Her ne kadar kitaplarda daha görünmese de bana soracak olursanız HBO Üstad Ewan'ın gençliğini de gösterir. Ben olsam gösterirdim. Onu diziye dahil etmemek hata olurdu. Martin'in yazmaması da bence eksiklik. Nine Voyages dizisini sabırsızlıkla bekleyen var mıydı bilmiyorum. Lakin Martin Bloğ'da artık bunun dizi değil animasyon olacağını açıklamıştı. Bunun gerekçesi olarak ise kısaca bütçeyi gösterdi. Çünkü deniz yılanının yolculukları Essos'ta birçok bölgeye gitmeyi gerektiriyor ve bu da sayısız liman, şehir vesaire inşa etmek demek. Haklı olarak bütçeyi zorlayacak şeyler bunlar. Bu da bazı yerlerden kesintiye gitmek demek. Bu da hikayeyi bozar. Bu sebeple animasyon tercihi gerçekten doğru bir hareket gibi görünüyor. Tabi ben tabiri caizse kanlı canlı izlemeyi daha çok severim böyle şeyleri. 3 boyutu gibi geliyor benim için. O yüzden pek sevmiyorum animasyon işini. Bu konudaki tek endişem kitaplara göre bir deniz yılanı görememek. Diziyle çelişmektense kitapla çelişmeyi tercih edeceklerini düşünebiliriz. Video başında söylediğim gibi Nightmare ise hala sessizliğini koruyan bir proje. Dizi olarak gelmesini beklesem de Deniz Yılanı projesinin animasyon çevrilmesi ve sebebi göz önüne alındığında benzer bir kaderi o da yaşayabilir. Zira temelde aynı zorluklara sahip. Tabii hikayenin tam olarak nerede başlayacağı da bence önemli. Bana kalırsa ilk sezon Valyria ile olan savaşlarını işlerdim. Harika olurdu. Sezon sonunda da denize açılışını gösterip ve sonraki senede denizde bir iki karanlık fırtınalı sahne gösterip zaman atlaması yaparak Dawn'a varışlarını gösterirdim. Böylece Dawn fethi başlayabilir ama dizinin ismi 10.000 gemiydi. En azından şimdilik böyle sesleniliyor. Bu sebeple Valyria ile olan savaşı birkaç ufak sahne ile gösterip doğruca denize atlamayı düşünüyor olabilirler ama bence hatalı olur. Olayın başlangıcı adam gibi göstersinler. Deniz yolculuğu aslında o kadar aksiyon dolu da değil. Yolculuğun sebebi ve sonu aksiyon dolu. Neyse kimse evrene hakim olan size ve bize sormuyor, nasıl olsa kafalarına göre takılıyorlar. Ve son olarak geldik Blood Moon dizisine. Yani benim sevdiğim ismiyle The Long Night. 2 sene önce Dan of Greek sitesinde okuduğum bir yazıda dizinin iptal edilmesiyle ilgili şöyle bir haber yapılmıştı. House of Dragon dizisinin baş yapımcısı Ryan Condell, HBO'nun arzusu sadece tat savaşla ilgili bir devam filmi sunmak değildi dedi. Herkesin aklını başına alacak kadar tamamen farklı bir şey yapmak istediler. Sanırım bu yüzden onun yerine The Long Night ile gittiler. İnsanın aklını başına almak değerli bir hikaye anlatımı hedefi olsa da Blood Moon'un George Martin anlatı ipistinin eksikliği nedeniyle bunu yapmakta bazı güçlükleri varmış gibi görünüyor. Basitçe söylemek gerekirse
Martin'in romanlarında The Long Night hakkında neredeyse hiçbir şey yok. Sadece yüzeysel bahsedilir ve o zaman dahi güvenilmez bir efsanenin parçasıdır. Bu Goldman'ın dizinin planını, temalarını ve bükülmelerini oluşturma konusunda çok fazla serbestliğe sahip olduğu anlamına geliyor. HBO'nun drama başkan yardımcısı Francesca Orsi genel olarak çok yetişkin, sofistike ve zeki hissettirdi ve merkezinde sömürgecilik ve dine aşırılık karşısında haklarından mahrum bırakma hakkında tematik bir konuşma vardı diye açıkladı. Öte yandan Game of Thrones'un son sezonunu ilk aşama batıran şey Martin'in romanlarından alınacak yeterli materyalin olmamasıydı. Görünüşe göre bu gerçeğin farkında olan Martin, The Hollywood Reporter yazısında Blood Moon'un çok zor bir görev olduğundan bahseder. Sonunda HBO bu konuda hemfikir oldu ve Blood Moon'un pilotu tarafa kaldırıldı. Ardından HBO'nun ana şirketi Warner Media'nın başkanı Robert Greenblatt'ın dizinin izlenemez veya korkunç ya da başka bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Sadece orijinal dizinin ilk bölümünün sahip olduğu belirli bir sırdan yoksun olduğunu ifade ediyor. Yani kısaca 5 misyon öncesi daha yazılı olan hikaye materyalinin olmaması temelde soruna sebep olmuş gözüküyor. Dizinin sorumluları senaryo aşamasında Martin'le görüşmeler yapmıştı, lakin Martin'i tanıyorsak kitaplarda ortaya çıkartacağı bu büyük spoilerları diziyle ortaya çıkmasını istemez. Hali çok sınırlı sayıda bilgi vermiş olması gerekir. Bu da yetersiz olmakla aynı şey. Bir de hikaye döngüsü çevresinde gelişen olay kurguları da eksik olunca işleyen ve David'in yarattığı son sezonu benzeyecek diye düşünmüş olabilirler. Bilhassa insanların ötekiler ve uzun gece konusunda nasıl hayal kırıklığına uğradığı düşünülürse hayranları kızdırıp evrenden daha da soğutmak istemediler gibi. Yine de Robert Greenblatt'ın iddia ettiği kadar sihirden yoksun olmayabilir ilk bölüm. Açıkçası Game of Thrones'un ilk bölümü de hiç beğenilmemiş. Hatta Kit Harington'a çok kötü bir peruk bile takmışlardı. Lakin sıfırdan yeniden çekildi ve onay aldı. Bunu yapabilecek iken yapmamalı, sihirden yoksun olmasından ziyade en başta söylendiği gibi materyal eksikliğinin yaratacağı olası sorunlardan gözlerinin korkmuş olabileceğini gösteriyor. Dizinin makyaj sorumlusu geçen haftalarda bir karakterin fotoğrafını yayımladı. Ekrana bakarsanız göreceksiniz. Naomi Watts oldukça zarif ve şık bir halde ekranda beliriyor. Bir başka fotoğrafta dışarıda görünüyor, muhtemelen bir limanda. Tahminen evden ayrılıyor, sebebini birazdan söyleyeceğim. GIF kısalığında başka bir sahne var, tapınakta dua ediyor. Kitaplarda göremedik daha ama en azından Caster'ı kayasının sonunda bir iki parçasını görebildik. Evet, kendisi batı topraklarından bir hanımı canlandırıyor ama sanmayın ki kendisi bir Lannister. Lannister'lar öncesi Caster hanesi vardı, yani Kaya ismini veren aile. Naomi de o aileden birini canlandırıyor. Karakter ile ilgili iki açıklama var. İlki ismi açıklanmayan bu Lady'nin karanlık bir sırrı taşıyan karizmatik biri olması. İkincisi ise bir Stark ile evleniyor olması. Bu son fotoğrafta Stark'lara ait zaten. Kaya'ya geliyorlar. Naomi'nin dışarıda gördüğü fotoğraf onların gelişiyle ilgili, muhtemelen alıp kadını kuzeye götürüp evlendirecekler. Kayık da Viking kayıklara benziyor. Boş yere Norse mitleriyle bağlantılı kuzey demedim. Bana soracak olursanız oldukça merak uyandırıcı, hatta ilgi çekici. Stark tarihinde Güneyliler ile evlilik bir elin parmağını geçmeyecek kadar sınırlıdır. Bilhassa bu kadar uzak yerlerden evlilik bildiğimiz kadarıyla hiç gerçekleşmedi. Lakin tarihi kayıtların oldukça sınırlı olduğu ve sözlü geleneğin daha yaygın olduğu bir dönemde yaşanmış şeylerin binlerce yıl sonrasına ulaşması hem de bozulmadan ulaşması zaten çok güç. Temel sorunumuz da zaten bu değil mi? Ne olduğunu gerçekte bilmiyoruz. Naomi'nin karakterinin karanlık sırrı nedir bilemiyorum ama ötekiler ve uzun gece meselesi çerçevesinde ilerlersek ablamız ötekilerin ilahında tapan biri çıkarsa çok hoşuma giderdi. Roller'ın rahibesi Melisandre gibi büyük ötekinin rahibesi Naomi. Neticede madem ki bir Stark ile evleniyor ve madem ki karanlık bir sırrı var, ötekilerle bağlantısı olan bir şey olması makul olanındır. Kadının hikayesi batıda başlıyor lakin kuzeyde devam ediyor. Yani bu sır bununla ilgili mantıken diye düşündüm. Biliyorsun Stark'ların bir şekilde ötekilerle bağlantısı olduğu, hatta akrabalık bağı bile olabileceği yıllardır tartışıldı. Ben buna inanıyorum da. En azından bir ilişki işbirliği meselesine. Gecenin kralının dişi ötekiyle evlenmesi, ötekileri kurbanlar sunulması birer işaret zaten değil mi? Tabi tek bir kişinin yaptığı tüm aile mal edilemez ama bu karakter hakkında gerçekleri bile bilemiyoruz. 13 sene hüküm sürerken kardeşi neden müdahale etmemiş de daha sonra müdahale etmeye karar vermiş. Bu tarz şeyler düşündürücü benim için. Naomi'nin karakteri Martin'den gelen bir bilgi mi yoksa resmi hayran kurgusunun bir parçası mı olacaktı, onu da tahmin etmek çok güç. Lakin yine de bahsettiğim tarzda bir arka plana sahip olması iyi olurdu. Peki kendisi kimle evlenecekti, yani hangi Stark ile? Bu konuda hiçbir bilgi yok ama kendisinin olası kadın başrol olduğu düşünürse olası erkek başrol olan biriyle evlendirildiğini düşünebiliriz. Josh Whitehouse. Bir Stark olduğu iddiası vardı. Gene resmi değil tabii ki, öyle konuşuluyor. Onun gecenin kralı olmasını gerçekten çok isterdim aslında. Bakarsınız dizide bebek dönüşümleri yaptıkları gibi yetişkinleri dönüştürüp Naomi'nin karakterine dişi ötekiye çevirirlerdi.
Bu temelde imkansız da değil çünkü dizide ejderha hançeriyle yapıldı bu. Gerçi bana kalırsa Asof'ta böyle bir hikaye olmayacak. Ötekiler dönüştürülen değil çocuklar gibi ayrı bir ırk. Yine de HBO buradan devam etmeye karar verebilirdi sırf ana diziyle ters düşmemek için. Bu yönüne ters hareketlerin işaretini GIF'te görebiliriz belki. Tapınak gibi bir yerde dua ettiğini gördük ama karşısında sanki heykeller var gibi. Bunlar ilk insanlar ve onlar eski güçlere tapıyordu. Haliyle büvet ağacı olması gerekiyor tapınağında. Hatta tapınak olmaması gerekiyor. Tanrı korusu olması gerekiyor dua ettiği yerin. Gerçi heykellerin hepsini de göremiyoruz net değil. Kamera dönerken önünde duran biraz ağacın gövdesi havası vermiyor değil. Ama dediğim gibi daha çok taş heykel gibi gözüküyor onlar. Kıyafetlere bakarsak görsel olarak da biz güzel şeyler beklemiş. Antik Yunan şehir devletlerinden ilham alınarak tasarlanmış kıyafetler. Baksanıza bir tane asker Truva filminden çıkmış gibi. Naomi'de Truvalı Helen gibi. Game of Thrones kıyafetlerinden daha iyi. Sizi bilmiyorum ama ilk bölümü görmeyi gerçekten çok isterim. Muhtemelen evrende ters kısımlar olabileceğinden bunları çatır çatır eleştireceğime zaten şüphem yok. Hikayenin kuzey kurgusundan memnun dahi kalmayabilirim de ama yine de görmek isterim. Belki de Asiyof'tan bağımsız bakarak yaklaştığımızda çok beğenerek izleyebileceğimiz bir dizi olabilirdi. Yakın zamanda mümkün görünmüyor. Lakin Martin kitabı da çıkarırsa ve HBO bir şekilde bu bölümü de yayımlarsa veya biri sızdırırsa insanların olumlu tepki vermesi halinde tekrar çekmeyi düşünebilirler. Aslında onca önleme rağmen bölümler bir gün evvelden kaç kere sızdı hatta senaryolar sızdı lakin Blood Moon hakkında hiçbir şey yok ya. Devlet sırrı mübarek. Bu da ilginç geliyor bana. Yok mu bir Allah'ın kulu şu bölümü veya senaryo sızdıracak? Yani zaten iptal etmişler. HBO kaybedeceği parayı kaybetmiş. Daha fazlasını kaybedemez. Siz ne düşünüyorsunuz Blood Moon ve diğer diziler için? Benimle lütfen paylaşın. Kanalımı desteklemek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Her türlü desteğiniz kanalın büyümesi ve devamı için çok mühim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.